Herkese merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün Peru'nun Cajamarca isimli şehrine geldik ve size burayı göstereceğim. Burada karnaval var 4 gün süren, onun için geldik. Ama ondan öncesinde de size teşekkür etmek istiyorum bir konuda. Bana bu zamana kadar destek verdiniz ve sizin sayenizde 50 aboneye geçtik. Zaten 70 abone olduk ve daha da böyle yükseliyoruz. Bu zamana kadar beğeni ve yorum yaptığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Ve gerçekten 50 abone, şimdi şunu da diyebilirsiniz ya 50 abonede bir şey mi falan. Ama şu da var ya, gerçekten bu kadar hızlı zamanda 50 aboneye geçeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ve sizin destekleriniz ve sayenizde oldu. Ve her birinize gerçekten teşekkür ederim. Zaten sadece Türkiye'den değil, başka ülkelerden de beni izleyenler var. Zaten geçen hafta da Portekizli birisi yorum yapmıştı. Gerçekten başka ülkelerden de beni izlemeniz bana daha çok motivasyon veriyor. Gerçekten beni mutlu ediyor ve daha çok böyle video yapasım geliyor. Çünkü ilk başlarda hatırlar mısınız bilmiyorum, zaten kameraya bile çıkmamıştım. Hep böyle utanmıştım falan. Ama siz beğeni ve yorum yaptıkça, abone oldukça ben daha çok böyle motivasyon oldum. Ve daha çok şimdi daha rahatım ve daha çok rahat gösterebiliyorum yani. Gerçekten umarım nice 500'lere, 10.000'lere, 50.000'lere de ulaşır sizin sayenizde ve kocaman büyük bir aile oluruz ve sizlerle birlikte daha çok böyle güzel yerler keşfederiz. Daha güzel yerler gösteririm size. Hatta size de şöyle göstereyim. Burası da cezaevi. Şurada da girişi var galiba böyle. Şurada girişi var. Burası bayağı büyük bir cezaevi. Şurada da ormanlar falan var. Gayet güzel. Yani buraya da dün sabah limadan çıktık 8 Şubat ve şu an 9 Şubat'ta geldik. Yani bir gün neredeyse sürdü yani buraya gelmemiz. Onun da sebebi işte burada karnavalların olması falan. Otobüs yoktu limadan, hepsi bitmişti biletleri. Biz de başka şehre gidip öyle geldik. Sizi de buraya göstereyim. Şunu da söyleyeyim. 2 defadır yorum yapıp Perulu bir takipçim var. Hep sürekli davet ediyor Huacacho, yani yaşadığı şehre, orayı göstermemi istiyor. O da Cajamarca'dan sonra oraya geleceğim. Yani o da takip ediyorsa buradan ona da selamlar olsun. Merak etmesin. Zaten normalde oraya gidecektim. Karnaval var diye buraya geldik ama buradan sonra oraya gideceğim yani. Ona sözüm var çünkü. Orayı da göstereceğim. Şimdi burada da dediğim gibi karnaval olduğu için 4 gün süren bir karnaval var. Cajamarca karnavalı meşhur. Bütün insanlar buraya geliyor. Zaten burada da oteller falan bayağı dolu da yani otobüsler. Zaten buradan tekrar Lima'ya otobüs bile zor bulduk. Ama neyse ki sorun yok şimdi. Size bu sabah da şimdi duşmuş aldık. Biraz çıkıp hem şehri size göstereyim hem de keşfedelim dedik. Ondan sonra diğer günlerde karnavalı gösterip size bu güzel şehri tanıtırım. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Size de orayı gösteririm. Yemek falan yiyeceğiz. Yemekleri de gösteririm olmadı. Umarım da video hoşunuza gider. Yine beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Abone de olursanız sevinirim. Bana gerçekten motivasyon veriyor ve daha çok böyle geziyoruz. Size de gösteriyorum. Umarım videoda hoşunuza gider. Şimdi size iyi seyirler. Bize de iyi gezmeler. Evet dostlar, şimdi buranın meydana geldik. Yani Plaza de Armas Cajamarca diye geçiyor. Gayet güzel, renkli ve cıvıl cıvıl ama bugün bir hava sıcak ve kalabalık ama sıkıntı yok. Size de şöyle göstereyim, burada yine tarihi binaların olduğu kilise sanırım, evet kilise burası. Şöyle tarihi, şurada renkli güzel binalar var. Hatta şu yukarıda doğru da galiba köy gibi bir yere çıkıyor ama bilmiyorum. Hem buraya gelmişken size de tarihini anlatayım buranın. Burası Altıra Dağları'nın batı zincirinin doğu ucunda Maşkon ve Conta Nehirlerin 2750 metre yükseklikte oluşturduğu Atlar Arası Vadide yer alan bir şehir burası. Gayet güzel ve iyi bir yer. Tabi buralarda yine tarih var ama bugün de yine bayağı kalabalık. Hatta size de şöyle daha iyi göstereyim, burası etkinlikler var, yine bazı yerleri kapatmışlar. Hatta size burası da İnka İmparatorluğu döneminde zaten önemli bir nüfusa kabul edildiği, iskan edilmişti. Cajamarca Vadisi'nde İspanyolların gelişinden önce İnkaların İmparatorluğu'nun ayrılmazı varmış yani. Daha önceden burası kasaba diye geçmiş ama işte dediğim gibi
Daha önceden vali gelip buranın bağımsızlığını ilan ettikten sonra burası şehir oluyor. Zaten burası 2020 yılının verilere göre 245 bin nüfuslu bir şehir ve Peru'nun da en büyük 15. şehri. Havalimanı falan da var zaten. Alışveriş merkezleri de var. Dediğim gibi daha önceden havalimanı yani uçak fiyatlarına baktık. Normalde 100 lira olan biletler şu an 400-500 lira sırf karnaval var diye. Otobüs fiyatları da öyle 70-80 solistik otobüs fiyatları şu an 200 lira, 300 lira, 400 lira yani bayağı uçurmuşlar fiyatları yani. O yüzden bugünlük de bakalım şöyle gezip size de gösterelim. Hatta burası da böyle gayet. Şurada da yine kilise ve binalar var. Meydan, parklar var. Burası 1532 yılında Peru'nun fethi sırasında İnka Atahualpa'nın ele geçirmesi burada gerçekleşmiş. Yani bayağı tarihi olan bir şey burası yine. Tabii burası yine dediğim gibi biraz çok da tehlikeli değil. Hatta buraya aktarma yaptığımız otobüs turuyla biraz tehlikeli burası. Çok da tehlikelidir. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Size de yine böyle rahatça göstereyim tabii. Umarım yine başımıza bir şey gelmez. Size gayet güzel ve temiz insanlar burada vakit geçiriyorlar yani. Hatta burası karnaval kutlamaları ve Corpus Christi ve Kutsal Atlı gibi diğer dini kültürlerle bilinen bir şehir burası da. Gayet güzel yani hoşuma gitti. Şimdi buranın bir de küçük böyle otantik market yani pazar yeri gibi bir yeri var. Orada da yine kahvaltı yaptığımızda size orayı da gösteririm yani. Gerçi bazı yerleri kapatmışlar galiba güvenlik ve bayağı karnaval olduğu için insanlar da bayağı geldiği için burayı bayağı kapatmışlar yani. Hatta size de şöyle yine göstereyim. Burası yine böyle aşağı doğru bayağı tarihi binaların olduğu yere doğru gidiyor. Şurası da park. Gayet güzel yani. Şurada değişik. Şurada da yine tarihi bir kilise gibi bir yer var. Gayet iyi. Hoşuma gitti yani burası. Diğer gezdiğim şehirlerden burası biraz daha iyiydi yani. İka bölgesi biraz tehlikeli de biz zaten bizden sonra da bazı olaylar yaşanmış yani. İyi kurtulduk orada. Hatta şimdi daha iyi göstereyim şöyle gayet güzel yani. Şurası yine şöyle çarşıya doğru gidiyor. Tabii dediğim gibi bayağı kalabalık burası. Yine pazara gittiğimizde yine videoya devam ederiz olmadı. Evet kahvaltı yapacağımız yere geldik. Normalde pazar yerine gittik fakat çok kalabalık ve pek de böyle ne bileyim hoşuma gitmedi, sağlıklı gibi değildi. Risk almak istemedim çünkü daha önce de bir gün zehirlenmiştim, böyle midem kötü olmuştu, o yüzden de risk almak istemedim. Böyle daha güvenilir yere geldim. Hatta size de şöyle göstereyim. Şöyle ekmek, kahve, böyle yumurta, tereyağı falan, böyle güzel otantik bulunduğu yer bir kahvaltı. 19 soles yani o da $4,5 falan yapıyor, 4-5,5 dolar falan. Gayet güzel ve temiz bir yer. Şimdi kahvaltımızı yapıp şöyle güzel müzelere falan kuş bakışı bakabileceğimiz güzel yerlere gidip size yine orayı gösteririm. Şimdi kahvaltı yaptık ve çıktık. Şimdi de güzel bir yere geldik. Kahvaltı da güzeldi yani. Restoran da temiz ve çalışanlar da iyiydi. Hoşuma gitti yani. Daha sağlıklıydı. Şimdi oradan da çıktık, böyle güzel İnka Atahualpa'nın esir tutulduğu binaya geldik ve size de burayı göstereceğim. Ama ondan öncesi, daha önce de gösterdiğim kilise bayağı eski, 800 yıllık bir kiliseymiş, onu da göstereyim. Burası da tabii böyle girişi, buranın ismi de Cuarto del Rescate diye geçiyor. Böyle giriş var tabii. Bir giriş ücreti var. Burası da yine tarihi. 8 soles istiyorlar yani giriş ücreti. Şimdi ücret ödeyelim. Size içeride de çekime devam ederiz. Şimdi ücreti ödedik. Size de şöyle göstereyim. Burası da giriş. Böyle gayet enteresan ve ilginç bir yer. Burası yine dediğim gibi, hatta şuradan da giriş var. Size de tarihini anlatayım. Size de şöyle göstereyim. Burası tabii bu kapalı alan Perulu tarihçiler tarafından özellikle 16 Kasım 1532 ile 26 Temmuz 1533
aileleri arasında hayatının son günlerini burada kapalı olarak geçiren Sapa İnka Ataulfa'nın esir tutulduğu bir yer olarak geçiyor. Gayet güzel yani. Şöyle hatta şurası böyle tarihi bir yer yapmışlar yani, gayet güzel ve buranın boyutları da 11.80 metre yükseklikte bir yer. Gayet tarihi bir yer. Size de burayı göstermek istedim tabii. Önemli bir yer burası da. Hemen Plaza de Armas meydana yakın bir yer. Hatta şöyle de göstereyim size. Burası girişi var. Gerçi burada bayağı bir insanlar var. Şuradan daha iyi gösteririm size. Şurada yine yazısı var. Bakarsınız şurada hatta. Burası da tutulduğu yer şöyle. İyi görünüyor. Evet. İlginç küçük bir yer. Böyle kapalı yer. Buradan da geri çıkış. Küçük bir yer. 8 Soles gerçi biraz pahalı geldi ama yine de burası da önemli olduğu için hem görüp hem de sizle paylaşmak istedim. Şöyle hatta ne kadar eski olduğunu, tarihi göstereyim size. Güzel mekan yapmışlar böyle. Turistlerin de yine geldiği. Böyle güzeldi yani, bizde hoşuma gitti yani, küçük ama umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi dediğim gibi buranın kuş bakışı görebileceğimiz yer var. Orası daha güzel. Umarım oraya da gidince yine çekime devam ederiz. Şimdi de oradan çıktık, 8 Soles verdik ama oradaki adam 8 Soles ödeyip bütün müzeleri gezeceğimiz dedi, gezebilirsiniz dedi ama şimdi buraya geldik, buradaki hanımefendi de diyor gezemezsin, sen gidip sormanız gerekiyor. Değişik bir şey ama yine de size de böyle göstereyim. Burası Iglesia San Francisco diye geçiyor. Bayağı tarihi geçmişi olan bir müze burası. İçeride de pek bir şey yoktu yani, yine de göstereyim dedim sadece girişi. Burası da böyle Plaza de Armas yani meydana doğru giden yer. Burası da böyle ufak caddenin bulunduğu, böyle şehrin içine doğru giden tarihi binaların, böyle güzel binaların bulunduğu yer ama bayağı görüyorsunuz yani kalabalık. Şurada da yine böyle ufak çarşı gibi bir şey var, hatta size de şöyle göstereyim. Gayet güzel. Hatta burada da yine giriş kapatmışlar mı, açık mı? Ha, açık gerçeğini size de böyle göstereyim. O kilise bayağı geçmiş olan bir kiliseydi ama pek içeride de bir şey yoktu. Bazı yerlere girişe izin vermiyorlardı. Ben de o yüzden girip size göstermek istemedim. O yüzden böyle buraya geldim, buraya göstereyim dedim. Yani böyle yukarı doğru gidiyor, gayet güzel. Şimdi kermes falan var burada. Böyle hediyelik eşyaların olduğu, gayet güzel. Size de buraya göstereyim, tanıtım dedim. Öyle. Yine kamerayı görünce dediğim gibi hemen selam veriyorlar. Hatta size de kek, kurabiye tarzı böyle hediyelik eşyalar satıldı. Eşyaların güzel yapılmış bir yer. Kafeine bal. Dediğim gibi burası da süt ve süt ürünleri çok meşhur olan bir yer burası. Yine Oxapampa gibi aynı. Burada da yine süt üretimi fazla var yani. Süt ürünleri de fazla oluyor. Yine şöyle göstereyim, gayet güzel yani. Burada yine böyle eşyaların satıldı. Burası da yine başka yere kıyafetlerin falan bulunduğu güzel. Burada da yine likorlar, alkol falan. Burada da peruk var. Değişik, güzel yani. Evet, şimdi de Mirador Santa Polonia'ya geldik. Burası da yine güzel bir yerlerden birisi. Hatta size de şöyle göstereyim, burası da favellerin bulunduğu galiba yerler ama tehlikeli mi değil mi bilemiyoruz. Şimdi oraya da gidip gitmemekle kararsız yani. Şimdi gidersek yine başımıza bir iş gelir diye korkuyoruz. Size yine böyle göstereyim, gayet güzel. Burası İnka sandalyesi koltuğu olan Santa Polonia tepesi, Cajamarca'nın merkezinde yükselme gözetleme kulesi. Size böyle göstereyim, gayet güzel yani. Cajamarca'nın her yere bakabileceğiz bir yer. Tabii iki tane
iki tane gözetleme kulesi var. Birisinin adı Belen diye, burası da Santa Apollonia diye geçiyor. Tabii ikincisi de galiba şu ileride bir yerde. Tabii oraya da belki gider bakarız. Şimdi size burayı göstereyim. Şurada da böyle karnaval olduğu için böyle yer yapmışlar. Gayet güzel. En üstte hükümdarın kendi topraklarını izlemek için kullandığı taş çıkıntı bir üzerine taştan olmuş bir yapı. İnka sandalyesi diye geçiyor, gayet güzel. Santa Apollonia tepesi, ilk kullananlar Çavin kültürlerin üyeleriymiş. Gayet güzel, burası sadece Tanrı'nın tapabilecekleri bir yermiş. Aynı zamanda hatta size de şöyle daha iyi gösterebilirim. Şurası da dediğim gibi Kamarka, şurası Treze Darmas diye geçiyor zaten. Ha, şurada da aşağıda yine fotoğraf çekeceğimiz bir yer var. Gayet iyi yani. Yani güzel bir şehir. Büyük tabi. Dağların olduğu. Evet, gayet güzel ve temiz bir yer. Hoşuma gitti yani, böyle bütün her yeri görebileceğimiz. Tabi 10 sol, yani bir solda giriş ücreti var. Ama çok da bir şey değil yani. Gayet değer yani. Tabi o da $1 bile yapmıyor yani. Hatta size de şöyle göstereyim. Şuradan aşağıdan doğru geldik. Böyle güzel caddelerin bunda. Şuradan da yürüyerek geliniyormuş. Yeni gördük. Hatta oradan da gideriz. Evet, burası da böyle de gayet güzel tabi. Yine şurada da şöyle ikinci kuş bakışı bakabileceğimiz yer galiba orası da. Böyle şurada yine falavellerin bulunduğu yer var. Tabi dediğim gibi çok şehri bilmediğimiz için, yabancı olduğumuz için o mahallelere de girmek biraz ürpertiyor. Şimdi elimizde de kamera, telefon falan var. Onları da kaptırmak istemiyorum yani. Her şeyimizden de olmak istemiyorum. Yine şöyle yine göstereyim, yine bakabileceğimiz gayet güzel bir yer burası da. Burası tabi hem tarihsel olarak bir dinlenme ve de aynı zamanda maneviyat askeri savunma stratejisi yeri diye geçiyormuş. Hatta şöyle daha göstereyim, burası bayağı büyük bir şehir yani. Ormanların bulunduğu. Gayet güzel yani. Hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şurada yine tarihi kiliselerin bulunduğu güzel yerler var. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim, yine güzel yerlere gittiğimizde çekime devam ederiz. Şimdi de Alameda Los Incas'a geldik. Size de şöyle göstereyim burası. Yine şöyle meydana. Burada da İnkaların, yani daha doğrusu o tarihin döneminde kalan insanların heykelleri var. Onları göstereceğim. Burası da şöyle güzel meydan. Şurada yine kuş bakışı görebileceğimiz yerden geldik. Bayağı güzel bir yer. Hatta size burası İnkaların, yani Teotihuacan'da hüküm süren İnkaların her birini temsil eden boyu 2 metreye ulaşan güzel bir yer. Hatta şöyle de göstereyim. Bayağı etkileyici bir yer. Güzel bir yer. Şimdi burayı da gezip size burayı göstereyim hatta. Bunun ismi Sinchi Roca diye geçiyor. 1178 ile 1190 arası yaşamış. Gayet güzel. Hatta şurada da Maita kapak var. 1246 ile 1276 Urim Cusco'da doğmuş, yaşamış İnka'dan kalan değerli, o da Inca Roca 1321-1343 diye şöyle göstereyim. Burada da yine başka Ura Koça, bu da böyle tarihi güzel bir yer. Yine burada da Inca Yupan'ın çığır var, 1478 diyor. Bu da gayet iyi yani, heykeller, Ruana kapak Cusco'dan bayağı iyi. Şöyle de yine göstereyim size. Dediğim gibi burada İnka döneminden ait kalan önemli insanların heykellerini gösteriyorlar. Burada yine böyle tarihi kıyafetler falan var. Yine size şöyle şuradan devam edeyim. Tabii göstereyim. Burada da
Vaskar var yine. Cusco'dan kalma. Böyle gayet güzel yani. Şöyle de göstereyim. Tupac Punky var. Bu da böyle gayet muhteşem bir yer burası da. Burası da kaçtayız? Yine bu da başka bir heykel. Var kaç liraya geçiyor? Bayağı tarihi İnkalardan kalma güzel anıt da yapmışlar buraya, kapak. Tabii yani bunların hepsi Cusco doğumlu. Bu da yine güzel bir yer. Burada da başka bir manko kapak var. Böyle gayet güzel yer. Burası da böyle de gerçekten muazzam ve etkileyici bir yer. Bu da tabii çakma robot, eskilerden kalan. Yine burada güzel heykeller var. Yine şimdi biz devam edelim. Yine güzel yere gidip size yine çekime devam ederiz. Size de göstermeye devam edelim orayı. Evet, şimdi de Banyo Las Inca diye bir yere geldik, böyle göstereyim. Burası kaplıca termallerin bulunduğu, havuzların bulunduğu, şifalı suların bulunduğu bir mekan. Giriş ücreti tabii 6 soles verdik. O da kaç para yapıyor? $1 mı? 1,5 $2 bir şey yapması lazım. Tam şu an hesaplayamadım ama o civarlarda bir şeydi. Tabii burası da yine İnka döneminden kalma böyle kaplıcaların, termal havuzların bulunduğu güzel bir yer. Şöyle de göstereyim. Havuza da girmek isterseniz onun da ücreti ayrı tabii. Termal kaplıcaları da kullanabiliyoruz tabii de onların da ücreti ayrı. Buraya da Kamarka'nın merkezinden mototaksiler veya normal otobüslerde geliyor. Mototaksilerde 7 soles vermiştik. Onu da söyleyeyim, o da yine $1,5-2 yapması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle değişik, güzel bir yer, mekan. İnka dönemlerine ait. Şöyle de göstereyim. Gayet güzel yapılmış bir yer. Tabii şu an havuz kapalı. Çok insan olduğu için biz de girmek istemedim ben de. Bu kadar insanların kalabalık da var bayağı. Kullanmak da istemedim. Bir de dediğim gibi burası bir de karnaval zamanı olduğu için hemen her insan bir yerden su fırlatıyor. O yüzden de dikkat etmek lazım. Hatta şurada daha iyi gösterebilirim. Şöyle havuz, işte şifa kaynakları dediği böyle suların aktığı değişik bir mekan. Böyle yine göstereyim size. İnka döneminden kalmadı yani. Şurada daha gerçi daha büyüğü var galiba. Burada da ne? Sandviç, kahvaltı tarzı güzel şeyler, yiyebileceğiniz güzel şeyler var. Yine şöyle göstereyim, dediğim gibi insanı da satmışlar burada. Ya karnaval olduğu için insanı her yerden su atıyorlar falan. Kimse de bir şey diyemiyor tabii, biz de bir şey diyemiyoruz. İnsanlar eğleniyor. Yapacak bir şey yok. Burada da yine böyle suların bulunduğu, hatta sıcak su buharda çıkıyor. Tabii kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim size. Evet, şimdi daha detaylı göstereyim. Şöyle yerden, yani zemin altından çıkan böyle orijinal kaplıca suları kaynar. Bayağı da kaynar yani. Daha belli, şuradan da çıkıyor, belli oluyor mu? Bilmiyorum ama zaten buhardan da belli olur. Bayağı bir sıcak yani, şöyle daha bayağı büyük, güzel yer. Şöyle de göstereyim size. Evet dostlar, bugünlük de bu videodan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana yorum yaparsanız sevinirim, çünkü bana motivasyon verir ve daha çok geziyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, daha dün sabahtan beri yolculuk yapıyorum ve bu sabah da yeni geldiğim için hemen dışarı çıkıp size de burayı göstermek istedim. Yani biraz yorgundum. Bu yüzden de kusura bakmayın. Umarım da güzel içerik çıkarmışımdır size ve hoşunuza da gider. Şunu da söyleyeyim, bir önceki videoda eleştiri yapmışsınız. Tabii her türlü eleştiriye açığım. Her türlü yorumu yazabilirsiniz ama dediğim gibi
hem tek başıma videoları çek hem edit yap biraz zor oluyor. Bu yüzden de bazen videolarda yorgun olduğum zaman da böyle kelimeler karışıyor. Hem İspanyolca hem de Türkçe'ye çevirim derken. O yüzden de kusura bakmayın tabii. Daha da dikkatli olmaya çalışacağım sizler için. Ama dediğim gibi ben bu yola hayalim olduğu için, hep bir tutkum olduğu için böyle dünyayı gezip keşfetmek için ve şu anda bu hayalimi gerçekleştirmeye ve şu anda aldığım bu karardan da hiçbir zaman da pişman olmadım ve siz de bu deneyimi de size paylaşıp siz de abone olup böyle yorum yaptıkça bana da daha çok motivasyon veriyor ve aldığım bu karardan daha çok keyif alıyorum. Yani sizler de hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım videolarımı da beğeniyorsunuzdur ve daha da sizler için de daha da güzel videolar çekip üretmeye çalışacağım inşallah. Daha da dikkatli olacağım. Evet, bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.